Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Katya üzerine kaldığımız eğitimlere devam ediyoruz. Biliyorsunuz üzere daha önceki video yayınlamıştık. Oynatma listesi olarak Katya'da. Onları izleyebilirsiniz. Sıfırdan temel atarak, komutları anlatarak gidiyoruz. Yani herhangi bir sıkıntınız olursa, anlamanız bir yer olursa Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Her türlü yardımcı olmaya hazırız arkadaşlar. Çizeceğimiz parça sizlerle birlikte bu. 2 boyutlu bir parça bu. Start'tan Mational Design'dan Part Design'a giriş yapıyoruz. Bu bizim Part Design Blazor katı modellemeye geçiş yapmadan önceki süreç çizimleri yapıldığı yer. Düzlemimi seçtim. Skecimi açtım. Bunları daha önceki videolarda göstermiştik. Ve şuradan bir tane dairemi aldım. Birinci dairem. İkinci dairemi yazdım. Çizdim. İkinci daire, buradaki dairelerimi de çizdim. Şimdi ölçenleme komutuna geldim. Bu 30 milimetre, bu çapı 50 milimetre. Ölçendirmeye girdim, 50 milimetre dedim. Adam bir daha ölçendirmeye girdim. Buradaki 80, buradaki 50 idi sanırım. Şuradan 50. Bir daha bakıyorum, doğru, 50 80 50 30, tamam. Şimdi Katya'da arkadaşlar bizim sabitliğimizi gösteren yeşil renkli, sabit olmayan da beyaz renkli. Bunları zaten biliyoruz. Şimdi yatayda benim ölçüm 87, dikeyde 24. Diyorum ki ölçenleme komutuma girdim. İki merkezimi seçtim. Boş bir yerde sağ tık yapıyorum. Burada benim diklik ve yataylıklar var. Diyorum ki bu vertikal diklik. Bunun ölçüsü 24 milimetre. Constraint'e bir daha girdim. Dedim ki bu merkezi seçtim. Ölçümü yukarı doğru çıkardım. Oynuyor şu an. Bir yerde bırakmadım. Boş bir yerde sağ tık yaptım. Horizontal. Yani bu da yatayda. 87 milimetre. Bunu da ayarladım. Ardından şuradan 3 nokta dairem var. Yani 3 noktalı ark oluştur. Şimdi birinci noktam burada, ikinci noktam burada, üçüncü noktam da şöyle olsun. Şimdi ölçenleme komutuna girdim. Bu dairemi seçtim. Buradaki yayımı seçtim. Boş bir yerde sağ tık yaptım. Tanjant dedim. Tabi oraya almaması lazım. İlk başta şurayı verelim, böyle yapalım. Bir daha ölçendirmeye girdim. Buradaki yayımı seçtim ve buradaki dairemi seçtim. Ölçendirme komutundayım. Sağ tık yaptım boşta. Tanjant. Ardından bir daha girdim. Dedim ki buradaki yayla şuradaki dairem sağ tık birbirine tanjant. Ve buradan trim'den silgi ile burayı sildim. Ölçendirme komutuna girdim. Buradaki benim ölçüm, radyüsüm 176 milimetreydi. Çift tık yaptım, 176 milimetreydi. Yani Solid'den NX'ten geçince biraz Katya'da afallayabiliyorum arkadaşlar, çünkü farklı şekillerde kullanıldığı için kusura bakmayın. Ben bir daha 3 noktaya girdim ve şuradaki daireye bakıyorum. Yani radyüse bakıyorum. Burası da radyüs 55'miş. Birinci noktam, ikinci noktam ve şöyle üçüncü noktamı da ayarlayalım. Constraint komutuma girdim. Çizgimi seçtim. Dairemi seçtim. Boş bir yere sağ tık yaptım. Tanjant dedim. Bir daha Constraint'e girdim. Çizgimi seçtim. Dairemi seçtim. Zaten bu birbirinden otomatik olarak tanjant olmuş bir önceki ilişkiden ötürü. Tamam. Bir daha ölçendirmeye girdim o zaman. Buradaki radyüsüm, benim de radyüsüm 55. Şurayı uzatıyorum şöyle. Silgi ile şurayı trimledim. Tamam. Bir de şurada 2 tane dairem vardı benim. Aynı şekilde buradaki dairelerime de girdim. Birinci dairem ve ikinci dairem. Bunları dıştaki 50 milimetre, içteki de 30 milimetre. Şimdi dikeylik yataylığı verelim. Komuta girdim. Ölçendirme komutuna. Bir de ark merkezleri seçtim. Boş bir yerde sağ tık yaptım. Horizontal. Yani yatayda 87 milimetre. Bir daha ölçendirmeye girdim. Buradaki merkezimi seçemedim. Şuradan şimdi seçtim. Boş bir ara sağ tık yaptım. Vertikal. Bu da dikeyde. Burada 24 milimetre. Ayarladık.
Şimdi bir daha buradan 3 nokta ile yaya giriyorum ben. 3 nokta ile ark. Birinci noktam, ikinci noktam ve şöyle aşağı doğru biraz uzatıyorum. Ardından constraint'e girdim. Buradaki arkımla buradaki dairem birbirine boş bir yerde sağ tıkladım, birbirine tanjant. Aşağıya aldı. O zaman şöyle ilk başta burayı verelim. Sıkıntı olmasın. Constraint'e girdim. Burasıyla buradaki arkım birbirine tanjant. Bir daha girdim constraint'te. Buradaki çizgimle buradaki dairem sağ tık yaptım, boşta birbirine tanjant. Ardından şuradaki silgiyle fazlalığı sildim. Ve benim buradaki radius 176 milimetre idi. Ardından bir tane daha dairem arkım var benim şu noktada. Burası da radius 55. Arkımı seçtim. Birinci noktam, ikinci noktam ve uzattım. Ölçendirmeye girdim. Dedim ki buradaki arkımla buradaki dairem birbirine tanjant olsun arkadaşım. Bir daha girdim. Buradaki arkımla buradaki dairem de birbirine tanjant olsun. Tamam, süper. Silgiyle girdim, burayı trimledim. Ölçendirme komutumu aldım. Dedim ki burası da radius 55. Bitti mi? Bitmedi. Aslında bitti. Ama ben bunu katıya oluşturacağım için şuraları benden istemeyecektir. O yüzden buraları siliyorum. Şöylemesinden sildim. Ve Sketch'ten çıktım. Pet komutuna girdim. Buraya 20 mm katı oluşturdu. Dilerseniz gelin şuradaki katıları da var olarak sayıldım. Oraları oluşturdum. Bir daha üst düzleme tıkladım. Bir daha Sketch'imi açtım. Ve bir daha teker teker dairemi çizeceğim şuradan. Özür diliyorum. Şuradan birinci, ikinci. Girdim. Diş tekinin ölçüsü 80 mm idi. Diş tekinin ölçüsü de 50 mm idi. Buradan Sketch'ten çıktım. Katı oluştur dedim. Onayladım. Bu çizimimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki çizimlerimizde görüşmek üzere. Eksik bir yer var mı? Eksik bir yer yok. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.